Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi inanılmaz bir tarifim var bugün. Fırın torbasında ekmek yapacağız. Olamaz böyle bir şey diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Ön mayamız için 1 su bardağı tam buğday unu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 pakette toz mayamızı kasemize alıp bir karıştıralım. 1 su bardağı ılık suyumuz var. Yani hepsini değil de yarımdan biraz fazlasını ekleyip ön mayamız için güzelce karıştırıyoruz. Ben tam buğday unu kullandım. Başka bir un da kullanabilirsiniz veya beyaz un, normal un da kullanabilirsiniz. 15 dakika dinlendirdik. 15 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, böyle köpük köpük olması gerekiyor. Bu işlemi yine ılık fırında veya kaloriferin üzerinde yapabilirsiniz. Çabuk olması için. Şimdi ön mayamızı yoğurma kasemize komple alalım. 1 tatlı kaşığı tuz. Az önce bu kadarını eklemiştik. Bakın 1 su bardağı ılık suyumuz vardı. Kalanını ilave edelim. 1 su bardağı daha ılık su ilave edelim. Şöyle kabaca bir karıştıralım. Ve toplam 1 su bardağı, biliyorsunuz tam buğday ununu başta kullanmıştık. 3,5 su bardağı kadar da unumuzu ekleyip yine hamurumuzu kabaca toparlayıp elimizde yoğurmaya başlayalım. Şöyle bir spatula ile topluyorum. Şöyle bir toparlandı. Bu aşamada 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ilave ettim ben. Varsa zeytinyağı tavsiye ederim. Ekmeğinize ayrı bir aromatik lezzet katar. Yoksa sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Ve spatulayı çıkarıp güzelce yoğuruyorum. Her zaman belirttiğim gibi ekmek hamuru 5 dakika yoğuruyoruz. İster kasede, mümkünse tezgahta, çok güzel olur. İlk zeytinyağını eklediğiniz anda var gücünüzde yoğurun. Yani nasıl bir gücünüz varsa o şekilde yoğurun. Aslında siz videonun bir kısmını görüyorsunuz. Ben bu toplama kısmını genelde kaseyi yere alıyorum ve yerde yoğuruyorum. Çünkü öyle daha çok gücümü veriyorum. Şu an bir adanın üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla gücümü tam olarak veremiyorum. Bunu da püf noktası olarak söyleyeyim size. Yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Ekmek hamurumuz hazır. Bir hamur kartıyla kıyısını köşesini düzeltiyorum ve hamurun yumuşaklığını da size gösteriyorum. Çok uğraşırsanız elinize yapışan bir hamur ama asla sert olmasın. Bakın, orta yumuşaklıkta, çok oynarsak elimize yapışan ama normal şartlarda yapışmayan bir hamurumuz var. Yüzeyini kapatıyorum. 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatin sonunda şahane bir şekilde hamurumuzun mayası gelmişti. Bakar mısınız? Şahane bir hamur oldu. Böyle baloncuklar çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, biraz tezgaha un serpip hamuru alalım. Eşit olacak şekilde 2 tane ekmek yapacağız. Ekmek hamurumuz için 2 parçaya bölelim. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ben tariflerimi 1-2 dakikada vermeyi sevmiyorum. Bütün aşamaları sizlere gösteriyorum. Aynı zamanda da böyle sohbet ederek vermeyi çok seviyorum. Lütfen yorum olarak bildirin. Hatta bir izleyicim geçen yazmış. Selva Hanım, sizin için kulaklık aldım. Kulaklığı takıyorum. Bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan sizi dinliyorum. Tarifinize bakıyorum diye. Çok mutlu oldum. Yani her bir videom bir film gibi diyorum ben. Keyifli seyirler diyeyim. Hemen sözümü bitireyim. 2 tane beze aldım. Daha doğrusu beze değil. Hamuru 2'ye böldüm. Çok fazla örselemeden. Daha sonra da her birini bir tane ekmek şeklinde katlıyoruz. Nasıl? Ortaya doğru. Bu aşamaları da çok fazla un kullanmıyorum. Belki dikkatinizi çekmiştir. Tezgahın üzerindeki una böyle biraz elimi değdirip devam ediyorum. Bir tane ekmeği hazırladım. Diğer ekmek parçamızı da şöyle birazcık esnetiyorum ve ortaya doğru katlayarak bitiriyorum. Bu katlama işlemleri güzel görünmesi için değil, ekmeğimizin kabarmasına bir etkendir sevgili arkadaşlarım. Yani bunu sadece görsel olarak değil, ekmeğin kalitesi ve kaliteli kabarması için yaptığımız bir işlem. Yine yüz yuvarlak yaptım ve bitirdim. Şimdi gelelim o mucizevi fikrimize.
Bu hamuru da her zaman tezgahı da bir hamur kartıyla temizliyoruz. Geçen vermiştim. Çok hoşunuza gitmiş. Tekrar gösteriyorum. Hep böyle temizliyorum çünkü. Şimdi bildiğimiz yemek, tavuk yaptığımız fırın poşetleri var. Onun içinde ekmek yapacağız. Şimdi bilirsiniz ekmek buharı çok sever. Genelde döküm tencerede pişiriyorum ben. Ama bu fikir beni o kadar etkiledi ki anlatamam. Bunun içerisine çok az un serperek ekmeğimizin bir tanesini ve diğerini de ekliyoruz. Buradaki size fikri anlatayım. Buharda piştiği için ekmekler bu poşetin içinde de havası gitmiyor. Havası gitmediği için bütün aroması, rayası hepsi poşetin içinde kalıyor. Ekmeğinize inanılmaz bir lezzet katıyor. Ben bir şeyi çok övüyorsam lütfen deneyin, bana güvenin. Muazzam bir sonuç çıkıyor. 2 tane ekmeğimizi de fırın torbasına ekledik. Şimdi şöyle bir düzelttim ve biliyorsunuz bu poşetlerin içinde telleri çıkıyor. Yukarı doğru kaldırıyorum. İçindeki havayı almadan telle bağlıyorum. Şimdi çünkü kalıp mayası gerekli. Ekmeğimiz mayalanacak. Diğer poşeti de aynı şekilde yukarı kaldırıyorum. Havasını söndürmeden hani ekmek kabarırken yer olsun diye. Kendi teliyle de birleştiriyorum ve mayalanma sürecine geçiyoruz. Bakar mısınız? Bu şekilde çalışması bile çok güzel. Hemen fırın tepsisinin üzerine aldım. Kalıp mayası için bekletiyorum. Burayı da hızlı bir çekimle sizin için kaydettim. Yaklaşık 35 dakika sürdü. Kalıp mayası şöyle gösteriyorum size. Torbanın içinde, ılık havanın içinde de çok şahane kabardı. Ekmeklerimiz kabardı sevgili arkadaşlarım. Şimdi tekrar poşetimizi açalım. Üzerine bir bıçakla veya bir jiletle, nasıl isterseniz, benim böyle mutfakta kullandığım bir jiletim var. Onunla tam ortasına düz bir şekilde çizgi atalım. Bunu atmamızın sebebi çok güzel kabarsın, aradaki kabarıklıklar çıksın diye mutlaka gerekli. Hemen birini kestim, diğer ekmeği de keserek bitiriyorum. Şimdi tekrar poşetlerimizi içine böyle havasını bırakarak, hani onu da nasıl yapacaksınız? Böyle şak diye tutun üstünü. Yani yavaş değil de böyle şak diye tutarsanız hava içinde kalıyor. Ama yavaşça birleştirirseniz hava uçup gidiyor. Onu da belirteyim. Şu anda ekmeklerimiz hazır. Çok enteresan bir görünümü var. Gerçekten ben çok hayran kaldım çalışırken. Şimdi fırının alt rafına veriyoruz. Çünkü yüksek olduğu için tele değip de bir şey olmasın, sorun olmasın diye. 5 dakika sonra o kendiliğinden zaten kendi formunu alıyor. Buradaki amacımız torbamız delinmesin. Tekrar orta rafa veriyorum. 190 derecede 1 saat ekmeklerimizi pişirdim. Ve 1 saatin sonunda altı, üstü, sağa, sola hepsi nar gibi kızarmıştı. Hemen bir makasla kesiyorum terleme olmaması için. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Muazzam bir fikir. Döküm tencereye gerek yok, fırına su bırakmanıza gerek yok. Yani bir poşetle ekmeğin büyüklüğünü görüyorsunuz. Küçücük bir bezeydi, yani portakal kadar. Bakar mısınız? Kocaman bir ekmek oldu. Çok güzel ve çok şirin ve çok orijinal görünüyor. Diğer ekmeği de aynı şekilde hemen kesmiştim zaten. Şöyle çıkarıyorum. Onu da size gösteriyorum. O kesmiş olduğumuz yerden de böyle kabarmış. Çok güzel sevgili arkadaşlarım, anlatamam. Şöyle yakından gösteriyorum size. Ve ekmeklerimiz soğuduktan sonra soğuduktan sonra sunum için hazırladım. 2 tane ekmek yaptık bugün. Fırın torbasında pişirdik. Döküm tencere kullanmadık. Fırına su bırakmadık. Kabaracak mı, çatlayacak mı? Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Altını görüyorsunuz, nar gibi. Görünüşü çok güzel. Çıtırtısını dinleyin lütfen. Şu anda ekmek fırından çıkalı yaklaşık bir 20 dakika oldu. Yani henüz soğumadı. Bu tarz büyük ekmekler biraz soğuması zaman alır. Ama ben hava kararmadan sunum çekimlerimi bitirmek için şöyle kesiyorum ve hemen size iç dokusunu gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, henüz içi sıcaktı. O yüzden böyle kestiğim yer çok hafif belli oldu. Çünkü çok kaynar kestim. Ama böyle bir yumuşaklık yok diyorum. Bakar mısınız? Hiçbir hamurlaşma, hiçbir içi çiğ kalmış, nemli kalmış
hiçbir şey yok. Sünger gibi bir ekmek. Şimdi birazcık daha soğudu, kestikten sonra diğerini tekrar kesiyorum. Bir de ben böyle ekmek yapınca yanına hemen tereyağı servis etmeye bayılıyorum. Bir tereyağı yeterli. Diğer ekmek de birazcık daha soğudu. Onu tekrar kesip size çok daha detaylı göstermek istiyorum. Bu tarz ekmekleri yaptığınızda hemen buzluğa atabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, iç dokusuna sanki ekşi maya yaptınız. Bu arada o bir bardak tam buğday ununu tavsiye ediyorum. Ekmeğinize muazzam bir aroma ekliyor. Yani beyaz un da güzel ama o bir bardak siyez de kullanabilirsiniz. Farklı bir un kullanın ekmek yaparken. Çok güzel bir etkisi var. Bugün sevgili arkadaşlarım sizlere bildiğimiz fırın torbasında ekmek tarifi sundum. Ben çok bayılarak yaptım ve çok yapacağım bir tarif oldu. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Bu arada bu tarz ekmek yaptığınızda mesela düşünün bir davete gidiyorsunuz. Bunu hediye paketi olarak götürebilirsiniz. Ben onu da size fikir amaçlı burada hemen görsel bir şekilde göstermek istedim. Bir fırın kağıdını alın. Ekmeğin hiçbir tarafı boş kalmayacak şekilde paketleyin. Bu arada ben paketlemede uzman sayılırım. 14 yıl bir marka mağazada çalıştığım için özellikle Noel zamanlarında günde 30-40 paket yapıyorduk. Ürünü satıyorduk. Servisimiz paketlemekti. Çok da böyle havalı paketlememiz gerekiyordu. İpler, çiçeklerle falan. Alışkınım. Mesela böyle bir ekmeği paketleyip bir davete mi gidiyorsunuz? Elinize alıp gidin. İnanın ki hazır aldığınız bir tatlıdan, kekten, kurabiyeden çok daha insanları mutlu eder. Bildiğimiz böyle bir iple de bağladım. Hani o ipin ismi var aslında ama unuttum. Bilenler yorum olarak yazsın. Ve bahçenizden, balkondan bir tane de yaprak bulun. Ağaçlardan hiç fark etmez. O bir yaprağı da üzerine sıkıştırırsanız harika bir fikir ve hediyeniz olur. İnşallah bugünkü videom hoşunuza gitmiştir. Böyle güzel, keyifli geçmiştir. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.